Halfeon Krallığı, Balenos Kralı Bartali'ye karşı savaş açtı. Balenos Kralı Bartali, diplomatik ilişkileri geliştirmek ve iki krallık arasındaki ilişkileri kan bağı ile güçlendirmek için kızı Olvia'yı Serendia'dan yaşlı Domongat ile evlendirmeye çalıştı. Amelia Ornet, Einel adında bir askeri grup kurdu. Resmiyette Einel, Kamasilva Kraliçesi Amelia Ornet'in kişisel korumalığını üstlenen seçkin askerlerden oluşan bir gruptu. Fakat gerçekte onlar sadece koruma konusunda uzman olan askerler değillerdi. Einel aslında seçkin askerlerden, casuslardan, cellatlardan oluşan karma bir gruptu. Yani Amelia'nın o an neye ihtiyacı varsa o oluyorlardı. Einel tıpkı Kraliçe Amelia gibi Açır kökenliydi. Açır, asıl amacı Kamasilva'da kanunları, gelenekleri ve barışı korumak ve sürdürmek olan askeri bir birlikti. Genellikle katı ve muhafazakar olarak bilinirlerdi. Amelia kraliçe olmadan önce Açır'ın bir üyesiyken, Açır içinde kurduğu ilişkiler ve katıldığı askeri operasyonlardan elde ettiği izlenimler ile grup içerisinde daha radikal görüşlere sahip üyeleri gözlemliyor ve aklında bir liste oluşturuyordu. Kraliçe olduktan sonra bu listede yer alan herkes Einel'e dahil edildi. Einel, yozlaşmış, acımasız ve merhametsiz bir askeri gruptu. Etik değerleri yoktu ve empatiden yoksundu. Sorgulamadan kendilerine verilen görevi ifa ederlerdi. Kurulma amacı tam olarak buydu. Amelia, Kamasilva'da olan her şeyi kontrol etmek istiyordu ve şüpheli bir duyum veya istihbarat aldığında korumalarını soruşturmaya göndermekte tereddüt etmezdi. Audra adlı bir Vedir rahibesi, Kamasilve'nin dallarını diğer ağaçlara aşılayarak yeni bir kutsal ağaç yaratma fikrini paylaşmaya başladı. Bu fikir Ahib tarafından kabul edildi. Kraliçe Amelia, diğer 3 elf grubuna yerleştirdiği casuslardan rutin aralıklarla istihbarat toplamaktaydı. Audra'nın fikrini halk arasında çok yayılmadan duydu. Karşı hamle olarak Audra'nın yaratmak istediği yeni ağacın Jennyl'ın kanıyla yapılacağı söylentilerini yaymaya başladı. Ahib elfleri bunun yalan olduğunu söylemeye çalışsa da Jennyle elfleri sakinleşmedi ve Amelia, Jennyl'dan hararetli bir destek aldı. Ardından Audra'yı avlamak için Einel'i görevlendirdi. Amelia'nın suikast emrinden sonra Audra, Grana'dan kaçmak zorunda kaldı. Diş perisinden geriye kalan heyetten yardım almak için Holin'in ormanına gittiği sırada Einel onu yakaladı. Her iki ayak bileği de oklarla vuruldu. Acı çekerken Einel onunla alay etti. Ne kadar sürdüğü bilinmeyen işkencenin sonunda Audra hayata gözlerini yumdu. İki ana Vedir grubu arasında büyük bir güç değişimi meydana geldi. Audra'nın suikastinden sonra Kara Şövalyelerin gücü ve yandaş sayısı azaldı. Vedir elflerinin çoğu intikam duygusu hissettiler ve Jennyle elflerinden uzaklaşarak Ahib'e bağlandılar. Herhangi bir taraf tutmayanlar ise güçleri mühürlenmiş olarak Kamasilva'da kaldı. ...260 yılında Media'ya sıkça gidip gelen Valencia misyonerleri, sonunda Valencia'nın dini olan Aalizm'in Media'da kök salmaya başlamasını sağladı. Hem halk hem de Batı krallıkları, Valencia krallığına yönelik diplomatik bir jest amacıyla Mediah kraliyet ailesinin bu misyonerlik hareketlerine bilinçli olarak göz yumduğuna inandı. Gerçekte Mediah kraliyet ailesi Valencia ile ilişkiler konusunda o kadar vasıfsızdı ki, Valencia'nın din yaymak amacıyla Mediah topraklarında
misyonerlik faaliyetleri yürüttüğünden bir haberdi. Aslında bu faaliyete göz yuman ve hatta zaman zaman destekleyen Neruda Şen yönetimindeki Medyah Tüccarlar Birliği'ydi. Ağal inancının Medyah topraklarında yayılmasından bir süre sonra Valencia ve Medyah krallıkları güçlü bir ittifak oluşturdular. Böylece Medyah her iki tarafı da idare etmiş oldu. Talfiyon'a fiziksel güç ve geçiş hakkı avantajlarını sunarken Valencia'ya ortak din ve inanç bağlılığı ayrıcalıklarını verdi ve her iki taraftan da güçlü bir ticari gelir elde etti. Amelia'nın genç kız kardeşi Catherine, Camasilve'nin ışığını canlandırmak için araştırma yapmaya devam ediyor ve elde ettiği bilgilerle bazı ufak çaplı çalışmalar gerçekleştiriyordu. Halk arasına sızmış Eynel casusları bu istihbaratı Amelia'ya ulaştırdıklarında kraliçe bir an bile tereddüt etmedi ve kız kardeşinin sorgulanması emrini verdi. Amelia, gelecek planlarını tehlikeye atan, Camasilva'da ondan habersiz bir şey yapmaya kalkışan herkesin, kardeşi bile olsa peşinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Catherine, Eynel nöbetçileri tarafından yakalandı ve sorgulandı. Fakat Catherine, çalışmaları hakkında bilgi paylaşmamaya ısrarlıydı. Bu haberi aldığında Amelia, gaddarlığının ne seviyeye çıkabileceğini bir kez daha gösterdi ve muhafızlarına işkenceyle itiraf ettirme talimatı verdi. Bu emirden sonra sorgulama o kadar acımasız bir hal aldı ki, Catherine, Eynel arasında işkence yöntemleriyle ünlü Ophelia Eynel'in ellerinde yavaş yavaş ölüyordu. Catherine, kendisi üzerine yapılan tüm işkence yöntemlerine dayandı. Ama sonunda inadı, ona meyan kökü kurabiyesi veren Aziz Amberif'in yaptığı tek bir iyilikle kırıldı ve Camasilve ağacına ışığını geri kazandırmak için araştırma yaptığını itiraf etti ve araştırmasının içeriğini paylaştı. İtirafından sonra Catherine gözetim altında serbest bırakıldı. İşkenceden bitap düşmüş bedenini Orwen tuttu. Orwen ona destek oldu, yaralarını sardı ve iyileşene kadar ona baktı. Camasilva'daki toplum tarafından dışlanan Orwen, çaresizce bitap düşmüş bedenini hayatta tutmaya çalışan Catherine'de kendini gördü. Catherine ve Orwen'in arkadaşlıkları bu aşamadan sonra çok ilerledi ve birbirlerinin en iyi arkadaşları oldular. Bu süre boyunca Amelia'nın gözetim emri nedeniyle tüm eylemleri Eynel casusları tarafından adım adım izleniyor ve rutin günlük raporlar halinde Amelia'ya iletiliyordu. Catherine işkenceden kurtulduğu için sevinçliydi. Fakat Amelia'nın gözlerinin üzerinde olduğunu ve özgür olmadığını çok iyi biliyordu. Catherine, genç Orwen'in Camasilve ışığını geri getirecek anahtar olduğuna inandı ve onu kurban etmek için Silvia'nın sunağı olan Yianaros'un tarlasına götürdü. Fakat arkadaşlıkları o kadar ilerlemişti ki bunu yapamadı. Orwen'i kurban edemedi. Catherine, Yianaros'un tarlasında Tanrıça Silvia'ya suçunu itiraf etti. Orwen'i kurban edemeyeceğini dile getirdi ve af diledi. Catherine'in tüm eylemlerini izleyen Eynel, ahipler gibi giyinerek Yianaros'un tarlasında Catherine'i tuzağa düşürdüler. Amaçları Catherine'i öldürmek ve suçu ahibin üzerine atmaktı. Bu emir doğrudan kraliçeden geliyordu. Suikast girişimi Fiorentina ve Brolina'nın Yianaros'un tarlasına gelişiyle başarısız oldu. Ahip kılığına girmiş Eynel birlikleri etkisiz hale getirildi. Bu aşamaya kadar izleme nezaketi gösterdiysen teşekkür ederim. Kendine çok iyi bakıyorsun.